Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda yeni maceraya atıldık arkadaşlar. Göç ettik. 2164 krallığındayız. Evet, kendimize 2095 krallığından sonra farklı bir krallık bularak orada Melih ile beraber yer alıyoruz. KVK başlıyor. İkinci KVK hazırlıkları başladı. Yağmacı aşaması an itibariyle bitti. Artık kıta eğitimi aşama olarak geldi, öyle söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz üzere yeni Viking medeniyeti geldi. Melih Vikinglere döndü. Ben de Roma'dan Fransa'ya döndüm. Fransa T4 ordularıyla, askerleriyle Vikinglerin ordularının görünümlerini sizlere burada göstermek istedik Melih'le beraber. Bu hesap benim çok eski 1367'de başladığım bir hesaptı. Yaklaşık bir sene falan hiç oynamadım. O yüzden oturum açma sayısı 170 günlerde falan gözüküyor. Fakat yanımdaki Nemesis hesabıyla aynı anda, aynı günde açılmış bir hesap. Çok geri kaldı. VIP 10 olması zaten bana en çok koyan şey. Şu an 2164 krallığında eğitim günü etkinliği var ve etkinliğe girdim. Burada 85.000 dakika hızlandırma kullandım. Asker eğittim. Asker eğitmeye ihtiyacım vardı çünkü bundan önceki KVK'da biraz benim hatam sebebiyle askerlerimi kaybettim. 600.000 asker öldürdüm KVK'da. Onları telafi etmem gerekiyordu. Ben de asker eğitimi hızı ne kadar varsa dedim bu etkinliğe gireyim. İlk ona girmeye çalışayım. Sarı heykel almaktı hedefim yani. Ondan nitekim aldım yani ilk ona girdim. 2095 çok kalabalık bir krallıktı. Yani Imperium seviyesinde. Öyle olunca tabii etkinliklerde çok zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Birçok rakibiniz oluyor ama mesela 2164'e geldiğimde biraz daha rahatladım. Çünkü etkinliklerde fazla bir rakibim yoktu ve rekabet çok fazla değil açıkçası. Şu an gördüğüm kadarıyla bir hafta oldu. Oyuna da şu şekilde devam ediyorum. Sık sık oynamıyorum. Çok aktif bir oyuncu değilim. Ama nedir? İşte kıtaları farm'a gönderiyorum, çıkıyorum. Ondan sonra biraz barbar kesiyoruz vesaire. Melih de bu konuda bana yardımcı oluyor. O şekilde hesabı yavaş yavaş güçlendirmeye çalışıyoruz. Zaten mevcut hesap VIP 10. Geçmiş videolarımı da çektim yani bu hesapla alakalı. Nasıl sıfırlandığıma dair, işte acaba bu hesap toparlanır mı? Bununla alakalı videolar da çektim. Eğer hesabınız, askerleriniz ölür ve sıfırlanırsanız oyunu bırakmayın arkadaşlar. Devam edin. En önemli şey bence VIP durumunuz. Yani VIP 12 olmaya çalışıyorum bu hesapla. Daha doğrusu hedefim ilk etapta VIP 12 yapmak. Şimdi 2095'te genç krallık diye nitelendirebileceğimiz bir krallık. Ama ben 2164'ün bizi kabul etmesiyle beraber Melih ile ikimiz 2164'e geldik ve burada ikinci sıradaki ekibe girdim. Burada ben mesela altın sandık alıyorum. VIP puanları geliyor. Biraz daha ne bileyim mesela 190 binlerde falan da herhalde VIP puanım. 210 binlere geldi. 40 bin falan bir cevher yani ya da VIP puanı ihtiyacım var, öyle söyleyeyim. İkinci sıradaki ekipte muhtemelen yer alacağım. Çünkü hesabın leşi hiç yok. Yani ölüsü var. 2.6 milyon ölü var hesapta. Ben zaten savaşçı birisiyim. Öyle çekmem yani. Öldürürüm askerler. Onda sıkıntı yok. Bu hesap benim gözden çıkardığım bir hesaptı. Ama hiç leş kasmadık. O yüzden birinci sıradaki ekipte yer alamayacağım KVK'da. İkinci sıradaki ekipte e, benim için yeterli. Orada hatta savaş muhabbeti falan da var. Eğitme hızı daha yüksek. Daha rahat 22 saatte falan T4 asker eğitiyorum kışladan, öyle söyleyeyim. Şimdi eğitim günü etkinliğine girerek 85.000 dakika hızlandırma harcadık. 7. olduk ve nereden baksanız işte ne kadar diyebilirim, 150.000 falan herhalde T4 bastım, tam sayısını net olarak bilmiyorum. Çantamı da göstereceğim ben sizlere. Tabi güzel bir yağmacıda 400.000 civarları bir puan yaptım. Çok fazla yağmacıya da odaklanamadım çünkü daha farklı vakit ayırdığım oluyor. Çok şu an fazla bir vakit kendime yağmacı kesmede bulamadım, öyle söyleyeyim. Burada oranlarla alakalı ya da verdiği ödüllerle alakalı yorumum şöyle olabilir. Yani yağmacıdaki sandık ödülleri vesaire yine tatmin edici olabiliyor. Yani iki kere mesela 3 günlük hızlandırmalar verdi. 24 saat hızlandırma verdi bana. Ondan sonra kredi kastık. Daha geleli bir hafta oldu. 2 pasaport alacak kadar birlik kredisi elde ettik. Yağmacıları burada son dakika kesmeye çalışıyorum. Etkinlikteki zaten sıralamamı da beklemeye çalışıyorum. Acaba birileri
beni geçecek mi? İlk 10'daki sıralamam geri düşecek mi diye. Yani dediğim gibi 2095'e nazaran çok daha rahat bir krallıktayım diyebilirim. 2095'te de tabi iyi şeyler oluyor. Orada da Türk arkadaşlarımız var. Yönetimde yer alıyorlar. Kral oluyorlar. Kral olarak 2-3 tane Türk arkadaşımızı gördüğüm oldu. Yani 2095'te. Orada oynayan arkadaşlara da başarılar dilerim. Güzel bir krallık. Çok güçlü bir krallık 2095. Son KVK'yı kaybettiler. Kaybetmeleri vesilesiyle ben de Melih'le beraber anlaşmalı işte 2164'e geçtik. Bunu da öyle özetleyeyim yani geçmişte neler yaşadığıma dair. Onun öncesi zaten 1964'tü galiba. Orada biraz oynadım. Orada yani yer edinemedim. Asyalıların ekiplerinde kabul görmüyordu. Adamlar Asyalı olmanızı istiyordu. Yer edinemeyince 2095'in sonunda oraya konuşmadan kendim bireysel gitmiştim. Sonrasında da 2164'e anlaşmalı olarak geldik. Melih zaten direkt artık krallıkta nazı geçiyor yani. Krallıkta sevdiler Melih'i falan. Ben çok aktif bir oyuncu olmadığım için pasif bir şekilde böyle arka planda oyunuma devam ediyorum. Şu anki kısa vadede hedefim çantayı işte kaynak veya hız olarak doldurmak. Benim arkadaşlarım şu an 70-80 milyon, 100 milyon bandına çıktı. Bana koyan şey dediğim gibi şu etapta, şu zamanlarda ben 30 milyonken bu hesabı toparlamaya çalışıyorum. Hatta bundan aylar önce 2 milyon 3 milyon olan arkadaşlarım şimdi 35-40 milyon bandında VIP 12 falan olmuşlardır belki. Ben onlardan çok geriden geliyorum bu hesapta. Bakalım ne kadar toparlayacağız. Burada Rose 350 binden 487 bine kadar dakika arttırdı. Hızı arttırarak birinci sırayı aldı. Muazzam bir hızlandırma harcadı yani Rose. Orada şaşırttı beni. Son dakika, son an yaptı bu puanı ve ben de yeni gördüm. Burada bahiste de 0-1 HK'da Türkler de vardır diye düşünüyorum takımda. Çünkü krallıklarında hatta daha doğrusu lideri Maxim'du. Şimdi hatırladım. Ondan sonra oraya bahisleri veriyorum. İddialı hatta kazanabileceklerini düşünüyorum. Yani Usuris Ligi'nde ben onları favori olarak düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Onlara da selam olsun buradan. 2001 krallığında oynuyorlar. Sonrasında komutanları gösterdim. Bu komutanlar adam olur mu? Yani 5-5-3-1-1 Richard'ımız var. Bjorn'u yeni çıkarttık. Bjorn'u maxlamaya çalışacağız. İkinci komutan olarak belki tercih ederim. Caco'da 5-2-3-1 yaptım. Melih özellikle dedi ki abi sen bunu niye kullanmıyorsun? Birinci becerisi 5-1-1-1 bile Cao tercih edilir. Hasar da güzel. Barbar her türlü kesersin. 5-2-3-1 haline gelmiş. Ve Cao'yu seviye yükselterek artık barbar kesmelerde, barbar karelerinde kullanmaya yönelik bir taktik izledik öyle söyleyeyim. YSG'ye gidiyorum. Heykelleri YSG'ye harcamaya başladım çünkü Büyük İskender 5-5-1-1 becerilerine sahip. O da yeterli yani. Alex'in hasarından memnunum. Santos zaten benim genelde hep böyle anlattığım, övdüğüm bir komutan. Santos'u kullanıyorum. Olimpiya savaşlarında falan nasıl bir mesela kompozisyon yapıyorum? Richard'ı öne alıyorum 5-5-3-1. Arkasında Mercier Lady'si. Ondan sonra Santos'u önde. Ekipmanlarıyla beraber arkasında Büyük İskender. Mundiok önde, arkasında Jianne'yi tercih ediyorum. Jianne'yi tercih etmemde de dost kıtaları işte birinci becerisinden gelen güçlendirmeler. Sonra saat 3 oldu. Burada etkinlik bitti. Etkinliğin bitiminde de tabii yeni olan şeyler işte sefer ödülleri vesaire, işte gün batımı kanyonu. Gün batımı kanyonunda işte Melih'in sıralaması falan gösterdim size. Sonra bir Türk arkadaş daha var, onu da gösterdim sıralamalarını. Ben burada öyle bir hemen bir tane hızlı bir saldırı kullandım. Hem siz de gün batımı kanyonunda 2164'te mesela 5 kıtanın puanları ne durumda bunu görebilirsiniz diye bu sıralamayı sizlere paylaşmak istedim. Mesela bir arkadaşımız 21. sırada, diğer Melih 24. sırada ve Melih'in kıtalarına dikkat ederseniz işte Saladin'i var mesela. Saladin'i 5-5-5-1 şeklinde kullanıyor Melih. Ondan sonra Efe Gold diye bir arkadaşı gördüm 35. sırada. Onu da göstermek istedim size. Tanımıyorum diğer arkadaşları. Melih'i tanıyorum. Melih'in YSG'si max seviye, Alex'i max seviye, Konstantin'i falan 5-5-1-1 o şekilde yine tercih ediyor yani kullanıyor. Zaten piyade gün batımı kanyonunda metada yani harbiden hala güçlü. Olimpiya savaşlarında da güçlü olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Olimpiya savaşlarında süvariler de hareketlilik açısından bayağı avantajlılar.
Şimdi 191. sıradayım krallıkta. Bundan önceki krallıkta 2095'te ilk binde bile değildim. Güç olarak yani bence çok ideal ve benim için çok nasıl denir, mantıklı bir yer yani. Gelişebileceğim bir yer. İkinci sıradaki ekipte yerimi almışım. Ondan sonra savaş muhabbetleri burada 22,5 saatte asker eğitiyorum. Diğer ekiplerde bir gün 3 saat 4 saat civarlarında asker eğitiyorum. Tabii çok fark ediyor. Leş sayılarına bakacak olursak Leş'te 287. falanım herhalde. Yani ilk 300'deyim. Puanım çok yetersiz. Ben de farkındayım. Bunu zaten geliştirmeye yönelik oynayacağız. Genel hızlarıma dokunmuyorum hesapta. Kaynak olarak da işte altına baktım mesela bugün 68 milyon falan kaynağım var çantada. Diğer kaynaklardan da bir 70-80 milyon falan vardır herhalde tahminim. Belki biraz daha fazladır çantadaki kaynaklar. Hızlandırmalardaki eğitimi açtık. Genel hızlandırmalarım da güzel. Yani beni tatmin ediyor şu aşamada. Onları kullanmayacağım. Güç patlaması da birden yaşamayacağız. Bunu önce çantayı falan yavaş yavaş doldururuz. Sonrasında birden güç yükseltiriz. Çünkü önceliğimiz VIP kasmak, hisarımızı yükseltmek, çantayı olabildiğince doldurmak. Yani şu an uzun vadede veya kısa vadede hedeflerimiz bunlar olacak. Melih de sağ olsun bu konuda bana yardımcı oluyor. Nemesis hesabıyla arkadaşım ilk günden beri bir aradayız. Onunla beraber işte VIP seviyesine bakalım ne yapabileceğiz. Hızlandırma, çanta ve gelişim açıklık konusunda neler olur? Yavaş yavaş gelişeceğini düşünüyorum bu hesabın. Çok fazla bir potansiyeldir, işte ne kadar sıçramadır vesaire. Onunla alakalı bir ileri görüş ya tahminim yok şu aşamada. Ama zamanla güçlendiği aşikar. Medeniyetlere gelecek olursak da burada Vikingler bildiğiniz üzere yeni geldi. Melih Vikinglere döndü mesela, ben de Roma'dan Fransa'ya döndüm. Piyade savunması %5 kıta intikal hızı veriyordu Roma. Orada hemen Fransa'ya geçme tercihim de bu iyileştirme, hani iyileştirme hızlandırması %20 vermesi, hastaneyi daha rahat boşaltabilmem için. Çünkü KVK'da ihtiyacım olacak. KVK'da savaşmam lazım. İkinci KVK için geldik bu krallığa. Ve yağmacı aşaması bitti. Artık kıta eğitimi geldi. Heykellerimizi aldık. Gördüğünüz üzere ödülleri de gördünüz. 4 saray heykeli aldık. Gayet temiz. Sakin bir krallıktayız. 800 bin askerimiz var. Yeteri kadar var. T2, T3 asker bırakmadım hesapta. Hepsini T4'e çevirdim. Asker çevirmeleriyle beraber bu puanları yaptık. Bunları söyleyebilirim. Sonrasında yağmacı 430 bin falan puan yaptım. Ne kadar cevher kazandım bunu yaparken? Yaklaşık 2500 falan herhalde. 2500 civarları bir cevher katkısı oldu bana. Burada eğitme hızlarını tamamen sıfırlamıştım. Tekrar bunlar yağmacı kestikten sonra gelen hızlandırmalar bana. Ekipmanlarım da bu durumda. Bunlar hiç yoktu. Eskiden çok daha kötüydü bu hesabın durumu. Ekipmanları da öncelikle yeşiller, sonra da maviler, sonra morlara geçmeye başladım. Artık ekipmanlar işte mavi setlerle tamamladıktan sonra artık mor setleri de çıkmaya çalışacağım. Tabi cevherde biriktirmemiz gerekiyor. Böyle bir durumumuz var. Ekibimize gösterdik. Birlik hediyesi 13 olduğunu aldırış etmeyin. Günde yani 5-6 tane falan altın sandık açtığımız oluyor. Öyle söyleyeyim. Bu da tabi bizim hesaplarımızı daha kısa sürede güçlendirmemizi sağlayacak. Tabi oranları da düşürmüşler. Böyle bir durum da var. VIP falan böyle cevherdi vesaire çok nadir geldiğini düşünüyorum. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı yorum olarak belirtebilirsiniz. Leşimi zaten burada gösterdim. Çok düşük bir leşim var. Çünkü ya bir sene oynamadım. Hiç oynamadım bu hesabı. Yeni oynamaya başladım. Tekrar belirtiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemedim arkadaşlar. Sizlere tavsiyem bence kısa, öz, böyle kalabalık olmayan krallıklara gidin. Etkinlikleri alabilirsiniz. Güzel ekiplerde, ilk 2, ilk 3 ekiplerde yer alıp gayet stabil gelişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.